Bir diğer konu var. Mesela spinci arkadaşlar özellikle dinlemesinde fayda var. Denizde UV ışığı biliyorsunuz ultraviyole ışık yanlış hatırlamıyorsam 40 metrelere kadar ortalama iniyor. Ortalama 120-150 metrelere kadar da inmeye devam ediyor arkadaşlar. Balıklar geceleri görür mü? Görüyor arkadaşlar. Yansıyan ışık dediğim gibi ultraviyole ışık denizde balığın cilt yüzeyine vurduğu zaman karşı taraftaki avcı balık ne yapıyor? Balığı algılıyor. Bunun bir balık olduğunu algılıyor. Bu yüzden ultraviyole, bakın limon şeylerden bahsetmiyorum, böyle fosfordan bahsetmiyorum arkadaşlar. Fosforlu böyle ışığı tuttuğunuz zaman biliyorsunuz ki ışıl ışıl parlıyor. Mesela boncuklar diyelim. Ne oluyor? Işığı vuruyorsunuz. Işıl ışıl parlıyor değil mi? Belli bir süreye kadar parlıyor, sonra sönüyor. Veya örneğin atıyorum. Şunlarda UV yerleri var. Bu da var. Mesela bunun kafa bölümünde ultraviyole olarak yapmışlar. Işığı vurduğunuz zaman hafif böyle kameranın ışığını ne oluyor? Işıl ışıl yanmaya başlıyor. Fosforlu bunlar. Ben ultraviyole ışıktan bahsediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. O farklı, bu farklı. UV ışıklar arkadaşlar dediğim gibi balık nasıl görür sorusunu yanıtlıyor. Bazen İnsanlar UV boyayla da boyuyor biliyorsunuz. Ultraviyole ışık arkadaşlar belirli bir metraja kadar iniyor. Balığın cildinden yansıyor karşı tarafa. Karşı tarafta hamle yapıp saldırıya geçiyor. Bu ultraviyole ışık dediğimiz şey arkadaşlar bizim hani nasıl diyeyim morun ötesindeki ışık tayfı, yani bizim görebileceğimiz bir renk değil. Ve şöyle bir konu daha var arkadaşlar. Bunu attığınız zaman direkt ne oluyor? Yani bunda tungsten diye adlandırılan sistemler var biliyorsunuz. İçindeki bilya mekanizması buraya kadar atış esnasında yük buraya biniyor. Düzgün bir atış erimini atmanızı sağlıyor. Daha sonra suya düşüyor. Çektiğiniz anda arkadaşlar battığı için ne oluyor? Gaga yapısı ona göre. Bu suyun 30 santim altından gelecek şekilde 30-50 arası gelecek şekilde tasarlanan bir maket. Çektiğiniz zaman bilyeler aşağı doğru geliyor. Bu da balığın artık doğal aksiyonunu almasını sağlıyor. Şimdi her maket bir değildir arkadaşlar. Makete attıktan sonra direkt jerk vermeye çalışıyorsunuz. Bu sadece jerk verdiğiniz zaman ne oluyor? Suda ani attığınız gibi başlıyorsunuz jerke. Makete atmışsınız, yani maketin yapısını bilmiyorsunuz. Maketle ilgili bilgiye sahip değilsiniz. Yani aldığınız maketlerin nasıl bir sistemde olduğunu bilmediğiniz zaman attıktan sonra bunu jerk verdiğiniz zaman pek bir faydası olmayacak. Çünkü bilyeler dibe toplandığı için bu sizin çok değişik şekillerde, belki lüferde falan işe yarar ama levrek gibi akıllı balıklarda pek işe yaramayacak. Çünkü bu aksiyonu alamayacak maket. Ama attıktan sonra yani bazı maketlere jerk vermeyin arkadaşlar. Her makete jerk verilmez. Kaliteli olan maketler var. Farklı maketler var. Buradaki tungsten yapısının mesela bundaki elimdeki içinde mıknatıs sistemi var. Tungsten dediğimiz yapı arkadaşlar, şimdi bunun içinde bir mıknatıs var. Burada da 2 tane bilye var mesela. Bu bilye atış esnasında tak arkaya doğru toplanıyor. Sonra tekrar çekiştiğiniz zaman tık buraya bilyeler geri geldiği için yapışıyor, burada kalıyor ve doğal bir aksiyon alıp yüzmeye devam ediyor. Ultraviyole maketlerin dediğim gibi önemli. Gece avlarında falan çok önemli ultraviyole maketler. Şunu anlatacaktım ben. Buradaki tungsten yapıda arkadaşlar şey var. Mıknatıs yuvarlak burada. Diğerinde bilye gene aynı şekilde yuvarlak. Attığınız zaman jerk veremiyorsunuz. Neden veremiyorsunuz? Direkt atma esnasında jerk'e uygun olmayan bir model olduğu için hemen bilyeler doğru toplanacak. Bu da aksiyonu bozacaktır bayağı arkadaşlar. Yani burada çok kaliteli olan maketler de var aynı zamanda. Genelde tüp şeklinde oluyor. İçindeki tungsten yapı buna göre. Burada düz bir mıknatıs plaka oluyor. Silindirin içinde ileri geri hareket eden o parçada tabi yine düz silindir şeklinde bir parça. Tesbih silindiri gibi düşünün. Silindir tesbih gibi şuradan şuraya bir parça düşünün. Buradaki de düz. Ne oluyor? Tık atışı yaptıktan sonra hemen lık buraya yapıştığı gibi kalıyor arkadaşlar. Yani jerk vermeye de uygun. Hafif jerk verebilirsiniz attığınız zaman bu tür maketlere. Ama diğer maketlere burada silindir bir yuvarlak bir yapı. Mıknatıs. Burada da yuvarlak ve yuvarlak 2 tane bilya. Bunlara jerk verirken sıkıntı olacaktır arkadaşlar. Maketin özelliğine göre jerk verip vermeyeceğinizi ayarlamanız gerek. Özellikle levrek avlarında maketi suya attığınız gibi balıklar meraklı canlılar biliyorsunuz. Hemen etrafta bir levrek vesaire avcı balık varsa ne oluyor? Hemen
direkt maketin yanına geliyor. Ne yapıyorsunuz siz? O sırada attığınız gibi ben jerk vereyim diyorsunuz ki balık bozuk aksiyonu görünce bunun bir maket olduğunu anlıyor arkadaşlar. Yani, hatta izlemişsinizdir. Yani lüfer videoları vesaire izlemişsiniz eğer. Hayvan yeme geldiği anda bir şey olduğunu seziyor ve duruyor. Yemiyor yani. Dediğim gibi arkadaşlar, jerk için uygun olan modeller var. Bunları kullanabilirsiniz. Verimli mi? Verimli. Verimli yani. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece jerk'e uygun değil arkadaşlar. Yani direkt attığınız gibi hemen jerk vermeye başlayamazsınız buna. Gene verirsiniz ama ayarını, dozunu bilmeniz lazım. Ufak ufak, yani attığınız gibi değil. Biraz sardıktan sonra normal aksiyonunu veriyor. Arada bir böyle minik jerkler verebilirsiniz bunlara da. Ama gidip de attığınız gibi balık geldi hemen oraya, direkt siz jerk vermeye başladınız. Balık böyle tuhaf yüzmeye başladı. Jerk konusu da böyleydi arkadaşlar. Balıkların ultraviyole ışınları altında ortalama dediğim gibi 100-150 metrelere kadar ulaşıyor bu ışık. Yani balık cildinden yansıyor. Karşı avcı balık bunu görüyor ve yapışıyor. Geceleri balıklar, örneğin çupralar arkadaşlar. Hayvanı evde aldınız, yiyeceksiniz. Yemeden önce bir bakın arkadaşlar. Şurada üst tarafta burun delikleri var. Gece görmesine de gerek yok bazı hayvanların arkadaşlar. Ortamda bir koku olduğu zaman, bir belgeseldeydi hatırladığım kadarıyla, boru kurdunun 10 metre kadar etkili menzili var. Hatta bir tık da çürümüşse, çok saçma olacak ama yani çürümüş boru kurtları daha çok iş yapıyor diyebilirim. Aşırı koku yayıyorlar ama bu filotolar için falan demiyorum arkadaşlar. Sadece boru kurdu için diyorum. Daha önce misinalarla ilgili konuyu da anlatmıştım size. Atış erimi yakalamak istiyorsanız demiştim, misina kullanın demiştim. Çünkü 100 metre giden bir ip düşünün arkadaşlar. 0.13 bile olsa 120 metre arası gidiyor. Ama 0.29'u falan geçmeyecek şekilde çok sağlam bir misinayla donattığınız zaman misina ne yapacaktır arkadaşlar? Çok daha fazla, 100 gidiyorsa ip 135 aralığında gidecektir. Bu misina düğüm mukavemeti çok sağlam bir misina ayrıca. Bir diğer konu ip konusu arkadaşlar. Arkadaşlar ip kullanıyorsunuz. Lakin boyası çıkıyor diyorsunuz iplerin. Arkadaşlar ipler su tutmayacak yapıda üretildikleri için aslında boyası çıkan ip kötü bir ip değildir yani. İyi bir iptir. Hem suyu kessin istiyorsunuz, hem su tutmasın, rahat batsın istiyorsunuz. Yani üretici bunu bilerek su tutmayacak şekilde ürettiği için siz sanıyorsunuz ki bunun boyası çıkıyor. Su tutmayan bir şey boya da tutmuyor. Yani boşu boşuna buna kötü ip diyorsunuz. Lider bağlamasınız ne olur arkadaşlar? Diyelim ki bu ipin çekeri kaç kilo? Örneğin 10 kilo diyelim. 0.10 bir ip bu. Diyelim ki 10 kilo çekeri var. Çok kaliteli bir ip. Arkadaşlar siz buna lider bağlamadığınız zaman 10 kilo ise çekeri 6 kiloya 5 kiloya düşecektir. Ama lider bağladığınız zaman diyelim ki önüne bir Albright düğüm attınız. Misal veriyorum. Çekeri bu sefer de 10 kiloysa ne olacak? 10 kilo olarak kalmış olacak. Ama tabii misinanın düğüm attığınız yeri olacak burada. Liderin düğümü. Bütün yük düğüme bindiği için, yani misinaya değil düğüm yerine bineceği için ortalama gene 8,5 kilo çekeri olacak. 8,5-9 kiloya gene ne olacak? Bütün yükü lider misina absorbe edecek. Yani misinanızı neredeyse tam çekerde kullanmış olacaksınız arkadaşlar. Ama siz gidip de kolaylık olsun diye rapalanın ucuna veya şeyin ucuna direkt bu şekilde bir bağlantı yaptığınız zaman bütün yük rapalaya burada attığınız, rapalaya attığınız, örneğin şunu attığınız diyelim makete. Diyelim ki klips kullanıyorsunuz. Şu an klips elimde yok, şu an dolapta bir yerde. Attığınız klipse düğümü arkadaşlar, bütün yük ne olacak? Düğüm yerine binecek. Böylece bunun çekeri 6 kilo olmuş olacak. Yani siz boşu boşuna elinizdeki ipin çekerini düğüm mukavemeti yüzünden düşürmüş olacaksınız. Kesinlikle lider bağlantınızı yapın arkadaşlar. Lidersiz kullanmayın. Spinci arkadaşlar özellikle lider kullanmalı. Şimdi firmalar genelde bu rengi çok üretiyor. Bu renk de çok satıyor. Neden satıyor olabilir? Muhtemelen arazi rengine uymasından kaynaklı. Taban rengine uyduğu için bu tarz misinaların satıldığını düşünüyorum ben. Dediğim gibi arkadaşlar, lider kesinlikle kullanın. Yani ana bedeninizin önüne mutlaka liderinize bağlantısını kurun. Lider bağlantısı olmazsa ürünün çekeri düşecektir arkadaşlar. 10 kiloluk bir ip 6 kilo çekecektir. Ayrıca lider bağlamanızın avantajı, balık kafa attığında vesaire, büyük balık olduğu zaman bütün yükü ve şoku absorbe edecektir. Şimdi
renkler konusu var arkadaşlar. Bak, şu tarz renkli ipler de var arkadaşlar. Her 10 metrede bir, yani suya nereden nasıl indirdiğinizi görmeniz için bu ipler de var. Yani bu da 8 örgü diyelim. Şu da 8 örgü diyelim. Değiller ama 8 örgü diyelim. Bunların her biri yapım aşamasında boyanıp silikonlanıyor arkadaşlar. Boya ve silikon zerk ediliyor bunlar arkadaşlar. Zaman içinde tuzlu suda bunların boyası atıyor. Ama mesela yeni bir ip aldınız diyelim. Bakıyorsunuz az bir boya çıkıyor falan, sararken böyle elinizden geçiriyorsunuz. Normal bir şey bu arkadaşlar. Ama Çin malı böyle çok değişik ipler de var. Yani bir bakıyorsunuz eliniz her taraf boya olmuş her taraf. Bu da kötü boyama, kötü işlem yapıldığı için arkadaşlar. Renklerin bir önemi var mı? Yani gece avlarında özellikle arkadaşlar. Şu an elimde yok ama şöyle söyleyeyim. Şu tarz böyle sarımtırak, floresan ipler var arkadaşlar. Işıl ışıl parlıyor böyle geceleri. Yani suya nereden nasıl girdiğini vesaire, karışma açısından falan daha güvenli. Neyi nereye nasıl attığınızı biliyorsunuz bu şekilde. Peki evet arkadaşlar, şimdi bu renklerin pek önemi var mı? Yani görünürlük açısından diyecek olursak, surfcasting'de genelde sarı veya turuncu renkler daha çok kullanılmasını tavsiye edebilirim. Çünkü atış yaparken misineyi takip etmeniz gerekiyor. Hem nereye gittiğini görebiliyorsunuz. Böyle özellikleri var. Yeşil renkler, deniz çayırları vesaire gibi böyle yosunlu meralar için daha kamufle özelliği var. Bu ipler de biliyorsunuz takip açısından. Gündüz berrak deniz avları için şeffaf misina kullanabilirsiniz arkadaşlar. Florokarbon liderle tabii ki yine. Dediğim gibi uzun atışlı kıyı avları için de sarı, turuncu ip renklerini seçebilirsiniz. İpler konusu böyle arkadaşlar. Çok rengin çok bir önemi yok. Sadece dediğim gibi meraya uygun ip seçmeniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Bu da surfcasting'de sarı veya turuncu renkleri tercih etmemizin sebebi de atış yaparken kurşunun nereye gittiğini görmek açısından, takip edebilmek açısından önem arz ediyor biraz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.